Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konumuz uzman çocuk psikoloğu Işıl Yenikaynak. Işıl Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun siz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Günümüzde pek çok öğrenme bozukluğu olan çocukla karşılaşıyoruz ve bu çocuklar hakikaten psikologlara çok fazla ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda da çok deneyimli bir psikolog olarak bir öğrenme bozukluğundan bahseder misiniz diye ilk sorumuza başlayalım. Tabii. Öğrenme bozukluğu özellikle çaba sarf etmeden, reddetmeden, ders çalışma reddi, okuma reddi, aritmetik reddi olmadan doğuştan getirilen beynin belirli fonksiyonlarının öğrenmeyi doğru şekilde planlayamamasından, standart şekilde planlayamamasından kaynaklanan bir öğrenme güçlüğü olarak karşımıza çıkıyor. Bu diskalküli, disgrafi, disleksiya diye 3 tane ayrı başlıkta kendini gösteren bir bozukluk. Bunları biraz açıklar mısınız? Tabii, Bunları tek hemen. kelime kelime. Disleksiya okuma bozukluğu, disgrafi yazma bozukluğu, diskalküli ise aritmetik bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar tek tek de görülebilir ya da üçü birlikte komorbid bir şekilde karşımıza çıkabilir. Yani kişi ya da çocuk çaba sarf ediyor ancak okumayı doğru şekilde yapamıyor. Ters okuyor, ayrık okuyor, hala yaşına uygun. 1. sınıfın sonunda hala okumayı öğrenememiş, hala yazmayı öğrenememiş, hala temel aritmetik becerilerde zorlanarak karşımıza çıkıyor. Ebeveyn zannediyor ki çocuk dikkati sadece dağınık, ders çalışmayı sevmiyor, şımarıklıktan yapamıyor, arkadaşı konuşturduğu için olmuyor, öğretmen tam öğretemiyor gibi pek çok aslında çevresel nedenlerle bize başvuruyorlar. Çocuğun akademik yapısı, akademik başarısı günden güne düşmeye başlıyor. 1. sınıfta genelde daha toleranslı oluyor. Öğretmen de bunu fark etmeyebiliyor. Ve karşımıza 2. sınıfta, 3. sınıfta, 4. sınıfta hala bu bozukluğu tanılanmamış çocuklar gelebiliyor. Ve bu çocuklar sonrasında istedikleri halde öğrenemedikleri için standart yollardan, bilgiyi doğru şekilde depolayamadıkları için başarıları düşüyor ve bu sefer ne oluyor? Yine sosyal anksiyeteye giriyorlar. Performans kaygısı, yine yapamayacağım, ben başarısızım diyor ve eşlik eden tanı olarak kaygı bozukluğuyla karşımıza geliyorlar ve reddetmeye başlıyorlar. Ben zaten öğrenemiyorum, ben zaten yapamıyorum, ben zaten akıllı değilim, ben zeki değilim, herkes yapıyor, ben yapamıyorum. Sınıf içerisinde de, okulda da, aile içerisinde de etiketlenebiliyorlar. 1. sınıfın yarı dönemine kadar, şimdi yeni eğitim sisteminde seslerle öğreniliyor. Çocuklar harfleri yanlış karıştırabilirler. Mesela B'yi P gibi yazmak, 3'ü ters yazmak, D'yi B ile karıştırmak. Bunlar beklediğimiz şeyler ilk okuma yazma ses çalışması dönemlerinde. Ya da 3 ile 2'yi toplamakta karıştırabiliyorlar. Çünkü tümevarımsal bilgi, soyut bilgiyi somuta aktarmada zorlanabiliyorlar. Bunlar 1. yarı döneme kadar normal. Hatta 1. sınıfın sonuna kadar yine beklediğimiz şeyler. Ama artık 1. sınıfın sonuna geldik, yaz tatili geçti. Çocuk hala kronik şekilde hiç düzeltemiyorsa B'leri, D'leri, 3'leri, E'leri, 2'leri, noktalama işaretlerini, cümleyi yazarken ayrık ayrık değil de birleşik yazmak, eciş bücüş yazmak, hala karışık yazmak, büyük küçük harf ayrımı yapamamak, temel aritmetikte zorlanmak, çıkarmada özellikle toplamada belki bir nebze daha iyi olur ama çıkartmada, sonra büyük yaşa gelince çarpım tablosunu öğrenmekte, bir metini göz takibiyle ya da parmak takibiyle yapamamada artık zorlanıyorlarsa burada bir öğrenme güçlüğünden bahsetmemiz normal. Bunu öğretmen fark ediyor genelde. Öğretmenler bize yönlendirebiliyor. Bazen ebeveyn fark ediyor, bize yönlendiriyor. Ne kadar erken teşhis konulursa, ne kadar erken tanılanırsa çocukların başarı oranları, hem kaygı düzeyleri düşüyor hem başarı oranları doğrudan artıyor. Bunun için çocuğun hangi alanda zorlandığına bakmak çok önemli. Yine klinik bir değerlendirme ve minik testlerimiz var bunlar için. Laterizasyon testleri var, okuma testleri var, tümevarımsal bilgi testleri var. Bunlar yapıldıktan sonra bakıyoruz ki işte disgrafi, belki yazmayla ilgili problemi var. Diskalküli, belki aritmetik öğrenmeyle problemi var. Belki disleksiya, okumayla ilgili problemi var. Bunun hangi alanda zorlandıysa o alana yönelik yine belki bilişsel davranışçı terapilerle bunu destekliyoruz. Bazen ses çalışmaları, bazen daha büyük görseller, daha renkli yazılar, tümevarımsal bilgiyi somutlama. Mesela bir çocuğum vardı, hiç unutmuyorum. 5. sınıfta hala problem çözemiyor. Ona dedim ki 100 liran var ve sana işte 50 lirasıyla oyuncak aldık. Kalanın ne kadar para üstü kalır 50 lirasıyla oyuncak alırsan diye ve bir 100 lira verdim çocuğa. Çocuğun yaptığı şey 100 lirayı aldı eline ve altına üstüne baktı. Bunun altı üstü neresi?
Şimdi işte disgrafi böyle bir şeydir. Tümevarımsal olarak soyutlama bilgisini somuta dökemez çocuk. Soyutlamayı somut olarak yerleştiremediği için bilgiyi soyut olarak o problemleri, işte o işçi problemlerini, o havuz problemlerini, o çarpım tablosunu zihninde soyutlaştıramaz ve yerleştiremez. Önce onun için o 50 tane birliği öğretmek lazım dokunsal olarak. Paranın üstünün altının, yani kalan paranın, eksilenin çıkanın ne olduğunu, bölümün ne olduğunu, çarpımın nasıl arttığını, toplamanın nasıl, hani işte 3-2 daha parmak hesabıyla belki, tane hesabıyla dokunarak, görerek 3 boyutlu öğretmek gerekir. Bunlar için özel çalışma programları belirlemek gerekiyor. Aynı zamanda zihinlerine yönelik doğru şekilde, doğru terapötik yaklaşımlarla beraber bu süreçlerle baş etmelerini tamamen bazen ortadan kalkmayabiliyor. Bazı çok ünlü Hollywood aktörleri var hatta, dislektik olan, sadece Tom Cruise gibi, sadece mesela okuyarak, dinleyerek senaryo çalışıyor, mesela okuyamıyor. Çünkü ağır bir disleksi kendisi. Ya da bazı dislektikler ayna koyarlar. Çünkü beynimiz laterizasyonu yapmadığı için o aynalamada hala çapraz gösterir. Mesela ayna koyarak okuyanlar vardır. Daha büyük fontlarla ve renkli çıktılarla ya da dinleyerek, dediğim gibi sözel olarak öğrenenler vardır. Bunu çocuğun ihtiyacına göre yapıyoruz ve eğitim hayatını hem de sosyal hayatını olumlu yönde düzenlemeye gayret ediyoruz ve genelde de başarılı oluyor. Tamamen bazı durumlarda ortadan kalkmıyor ama en azından baş edebilir forma kadar getiriyoruz ve bu süreci ortadan kalkıyor. Hem böyle olunca aile, okul ve arkadaş çevresinde de olumsuz etiketlenmeyi ortadan kaldırmış oluyoruz. Şimdi şöyle, anlattıklarınızı dinlediğimde, şu an tabii pandemi dönemi geçiyorduk ya, yani evinde herhalde böyle bir problemi çocuğu olmayan kimse yok gibi. O kadar sık karşılaşılan bir konu aslında. Bununla beraber herkes bunu pandemiye bağladı. İşte okul hayatında işte sekteye online uğraması oldu, sekteye uğradı falan gibi düşündüler ama bu esnada tabii ki böyle bir problem olan çocuklar da aradan es geçti ve bunlar aslında pandemiye bağlansa bile ciddi sıkıntıları var. Peki sebebi nedir bu olayın? Sebebi tamamen doğuştan gelen. Bazen genetik geçiş oluyor, bazen doğumsal anomaliler oluyor. Ebeveynin kaygı, stres, yani o kortizol salgısının o plasentaya geçen annenin travmatik bir gebeliğinin oluşu bile etkili. Yani etiyolojisi tam olarak belli değil. Ancak sürecin nasıl karşımıza çıktı ve bundan sonra koruyucu önlemlerle ne yapmamız gerektiği daha çok önemli. Travmaya bağlı olabiliyor bazı durumlarda ama genelde hep organik olarak gösteriyor kendini. Yani bazen davranış bozukluğuyla gösterebiliyor. Bazen en önemlisi de dikkat eksikliği, hiperaktivite tanısıyla beraber komorbid, yani eşit tanı olarak da karşımıza çıkabiliyor. Çocukta hem dikkat eksikliği var, hiperaktivite bozukluğu tanısı var, hem de özel öğrenme güçlüğü var. Ve bu zekaya bağlı bir durum değil. Bu çocuklar ya normal zeka seviyesindeler ya da yüksek zekaya sahip olabiliyorlar. IQ'ları yüksek olabiliyor. Ancak bilgiyi, input, output'u, yani kısa süreli bellek, uzun süreli bellek, konuşma bölgeleri, görsel, oksipital lobtaki o iletişim arasındaki o nörotransmitter geçişinde bazen anomaliler sayesinde farklı şekilde bilgiyi depoluyorlar. Böyle olunca da normal, standartize bir öğrenme değil, kişiye özgü bir öğrenme, onların ihtiyacına özgü bir öğrenmeyle bilgiyi depoladıklarında sorun ortadan kalkıyor. Şimdi bunu iyi tanımlamak lazım. Anladım. Genetik geçişleri yani o farklı bir şey zaten. Ya da mental anlamda hani geriliği olanlarda ayrı bir kategoriye koyarsak, normal zeka seviyesinde olan ya da üst zeka seviyesinde olan bu tip çocuklara sahip olan ailelerde çevresel faktör ya da anne baba tutumu ne olmalıdır? Öncelikle ebeveynler ilk duyduklarında çok kaygılanabiliyorlar ya da öncesinde çocuğu çok olumsuz etiketliyorlar. İşte senin kafan çalışmıyor, sen anlamıyorsun, herkes yapıyor, dersi dinlemiyorsun, neden benim çocuğum böyle, kardeşin yapıyor, sen yapamıyorsun. İşte 2 kere 2 4'ü hala öğrenemedi hocam diyorlar. Hala işte 10'dan 5 çıkınca kaç kalıyor, hala 2 basamaklı mesela sayıları hala yapamıyor. İşte problemleri hala ilkokul seviyesindekileri çözüyor. Mesela çocuk liseye gelmiş bile oluyor. Ve bundan bir sınav performansı bekleniyor. Öncelikle dediğim gibi durumu ayrıştırmak lazım. Bunun ne olduğunu ebeveyne, çocuğun elinde olmadığını, özellikle yapmadığını, onu farklı öğrendiğini ve tanısının bu olduğunu öğretmek gerekiyor. Sonrasında etiketlemeyi kaldırmak lazım. Okul içerisinde de öğretmenlerin ve rehberlik servisinin ona uygun bir profil sergilemesi lazım. Bazı çocukları çünkü özel olarak sınava almak gerekiyor. Bu büyük
Üstelik ÖSYM'nin verdiği sınavlarda da, YÖK'ün verdiği sınavlarda da böyle bazen gözetmenle giren çocuklar var. Çok ileri öğrenme bozukluğu olan da. Yani gerçekten okuyamıyor, aynayla bile okuyamıyor. O zaman bir gözetmenin bu çocuğa okuması lazım. Çünkü işitsel olarak öğrenebiliyor, ağır dislektik ve sözel belleğe genişlemiş oluyor. O yüzden mesela yardımcı öğretmenle sınava giren çocuklar var. Belirli materyallerle, soyutlaştırılmış materyallerle, özellikle diskalkülide, hesap makinesi gibi. Çünkü bu ona ekstra bir şey değil, onun ihtiyacı olan bir şey. Bilgiyi bu şekilde depoluyor çünkü. Bu şekilde özel bazı ekipmanlarla ya da özel yardımlarla giren çocuklar var. O yüzden bunların hepsinin iyi ayrıştırıldıktan sonra ebeveyni anlatıp, rahatlatıp, biz buna psikoaktif eğitim diyoruz. Ebeveyne de özel bazı seanslar yapıyoruz. Çocuğu anlatmak, o laterizasyonun aradaki işte sağ hemisfer, sol hemisfer arasındaki geçişin nasıl olduğunu bazen çizerek anlatıyoruz. Çocuğa da aynı şekilde anlatıyoruz. 3 yaşındaki bir çocuğa da işte 2 tane hemisfer, ortaya bir korpus callosum çiziyoruz. Bak diyorum, bu buradan buraya aktarılırken biraz zorlanıyor. Bu buraya geçerken tam depolanmıyor. Sen işitsel öğreniyorsun, sen görsel, işte gözleriyle gösteriyoruz işte laterizasyonu gibi. Çocuğa da bunu somutlaştırarak anlatıyoruz. Ebeveyne de anlatıyoruz ve sonuç bunun zekadan bağımsız bir şey olmadığını ve bilinçli olmadığını da öğrenince ebeveynin ve okulun tavrı da değişmiş oluyor. Çocuğu da tabii ki bu süreçle baş etmesi için ruhsal anlamda da güçlendiriyoruz. Çünkü bu ikincil kazanç dediğimiz olumsuz bir anksiyete de yaratıyor. Yani ben neden böyleyim, benim bir hastalığım mı var, benim bir problemim, ben niye arkadaşlarım gibi değilim? Aslında bunun olumlu yönlerinin de çok fazla olduğunu, işte bir sürü aktörün, bazı bilim adamlarının, bazı oyuncuların, bazı iş adamlarının da buna sahip olduğunu ve işte o alanların, mesela çok iyi tiyatrocular var çünkü sözel bellekleri çok gelişmiş. Türkiye'de hatta Ebru Cündübeyoğlu, hiç unutmuyorum, o da bir dislektik. Dinleyerek çünkü çok güzel senaryoları ezberliyor. Ya da işte Tom Cruise gibi çok ünlü Hollywood aktörleri var. İşte kendisinde de böyle bir şeyin ortaya çıkabileceğini, aslında bunun bir dezavantaj değil, avantaja da dönüştürülebileceğini, olumlu kazanımları da çocuğa öğretiyoruz. Toplumdaki sıklığı nedir? Toplumdaki prevalansına baktığımız zaman aslında çok sık. Yani %10 ile %20 arasında değişiyor. Erkeklerde kızlardan daha fazla görülüyor prevalansı. Doğumdan itibaren olan ya da sonradan tanılananlara baktığımız zaman daha çok sonradan tanınan çocukları görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben Vermiş teşekkür ediyorum. olduğunuz çok önemli bir konudan bahsettiniz. Hakikaten ailesinde ya da çevresinde böyle çocuğu olmayan neredeyse yok gibi. Çünkü %15-20'lerden bahsediyoruz ki 5 çocuktan bir tanesi Kesinlikle. bu tip problemlerle karşı karşıya. Bugünkü program konuğumuz uzman çocuk psikoloğu Işıl Yenikaynak idi. Kendisine vermiş olduğu güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.